Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda çantamın yapılışını gösterdim. Şimdi de sap kısmını, omuz askısını ve birleştirme kısmını göstereceğim. Öncelikle ben 2 kat ipten çalışıyorum. Sap kısmını ve omuz askısını. 2 kat ip alıyoruz. Birinci katını biraz uzun bırakıyoruz ki sonradan çantaya eklerken bu kısmı kullanacağız. Evet, zincirimizi çektik gördüğünüz gibi. İçinden bir tane ilmek çıkarıyoruz. Tığımızda 2 tane ilmeğimiz olacak. Evet. Sonra gördüğünüz gibi 1 ve 2 kere de tığımızda çekiyoruz. Sonra örneğimizi çeviriyoruz. Görünen ilmeğin içinden çekiyoruz ve 2 seferde ilmeğimizi çıkarıyoruz. Döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki kenardaki ilmeklerin içinden geçiriyoruz. 1 ve 2 seferde çıkartıyoruz. Burada ben 2 kat ip kullandığım için biraz zorlama oluyor. Siz tek kattan da yapabilirsiniz ama ben 2 kattan çalıştım. İlmeğinizi biraz bol tutmaya çalışın. Çok sıkarsanız çekmesi zor oluyor. Böyle örneğimizi İstediğimiz boyuta gelene kadar çalışıyoruz. Bu örneği çoğunlukla biliyorsunuzdur. Genellikle çanta saplarında kullanılıyor veya askılarında. Ben 32 santim olacak şekilde örüyorum çanta sapımı. O boyuta gelince tekrar ipimi keseceğim. Bu model çantaları çok yakışıyor. Özellikle ben çanta sapında kullanıyorum. Dediğim gibi elinizi biraz bol tutmaya çalışın. Çünkü ipi çıkartmak zor oluyor içinden. Modelimiz oluşmaya başladı, görüyorsunuz. Bunu her türlü elciklerde, çanta saplarını, askılarını kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben tekini yapmıştım, diğer tekini de hazırladım. Şimdi ölçeceğim sizin için boyunu da. Şimdi tekini kısa ipin, tekini biraz daha uzun bırakıyoruz ki çantamıza sabitlerken uzun bıraktığımız yeri kullanacağız. İyice elimize sıkıştırıyoruz. Görüyorsunuz. 32 santim oluyor. Dediğim gibi ben ilmek hesabı çalışmıyorum arkadaşlar. Ben santim hesabı çalışıyorum. Santime göre ölçelim. Çünkü herkesin eli yapılışı farklı. Evet, burada gördüğünüz gibi ikisini de tamamladım. Ve çantamın desenlerini ortalayarak kendimce bir yer belirliyorum. Yani bunu siz de kendinize göre yaparsınız. Ortaladım. Karşı tarafa da aynı şekilde saplarımı sabitledim. Ve o bıraktığımız uzun ipi iğnemize takarak şimdi işlemimizi gerçekleştiriyoruz çantamıza. Burada arkada yapmamız gereken, arkada pis bir görüntü olmasın. Yani çalışırken orayı da böyle karışık yapmadan ve görünmemesine dikkat edin. Böyle karışık olduğu zaman hem çıt çıtlarınızı dikerken hem de astarlasanız bile üst kısımda bir boşluk kalıyor. Orası çirkin görünür. O yüzden bu işlemi dikkatlice yapın. Gelişi güzel yapmayın. Kenardaki örneklerin, yani başak örneklerinin dahi düzgün olarak durmasına dikkat edin. Yani bir oradan bir kenardan almamaya dikkat edin. Aynı sıra üzerinden sabitlemeye çalışın.
Yani bu işleme çok dikkat edin. Hani basit görünüyor ama dikkat etmezseniz görüntü çok karışık olur ve güzel durmaz. Dediğim gibi arka tarafın da temiz görünmesine dikkat edin. Yani sadece karşı tarafın güzel olması önemli değil. Arka tarafının da güzel olması önemli. Şimdi bütün bu işlemleri bütün çanta saplarının kenarları için aynı şekilde tekrarlayacağız. Evet, bakın görüyorsunuz arka tarafta hiçbir karışık görüntü yok. Şimdi ben ipimi gizleyerek keseceğim, aşağı doğru saklayarak. Buraları çıt çıt dikeceğimiz için çok kaba bir görüntü olmaması gerekiyor. Evet. Bütün sap kısmında bu işlemi tekrarlıyoruz. Evet, ben şimdi astarlama kısmına geçtim. Astarımı kesiyorum, boyuna göre ölçüyorum ve önce iğneliyorum. Ondan sonra dikiyorum elimle. Sonra çıt çıt kısmına geliyoruz. Şimdi saplarını düzgünce yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi karşılıklı çıt çıt dikimi yapıyoruz. Mıknatıslarımızı dikiyoruz. Aynı tarafta karşı tarafında aynı şekilde gelecek şekilde sabitliyoruz. Ve çantamızın çıt çıt dikme işlemi de bitti. Astarı da. Şimdi yan kenar aparatlarını yapıyorum ben. Ben bunları da elimde yapıyorum. Gerçek deriden yapıyorum. Siz istediğiniz gibi başka bir aparatta takabilirsiniz. Bu omuz askısı için olan aparatları. Bir parça kestim deriden. Bunları birleştiriyorum ve çantama sabitleyeceğim. İsterseniz siz omuz askısı takmak istemiyorsanız bunları takmayabilirsiniz ya da bunların hazırları satılıyor, onları da alabilirsiniz. Evet, çantamın tam köşe yan taraflarından ortaya gelecek şekilde ayarladım ve buradan kendimce bir desen verip onu çantaya tutturuyorum. Siz bunu kendinize göre de değiştirebilirsiniz ya da dediğim gibi hazır aparatlar da var böyle köşeye takılan, onlardan alıp da dikebilirsiniz. Evet, karşı tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi omuz askısını yapacağım. Burada da aynı tutma sapındaki örneği yapıyoruz. Bunda boyunu kendi boyunuzun uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben genelde normalde çanta saplarında 1 metre 15 santim, 1 metre 20 santim yakın oluyor normal hazır olan çanta saplarda. Ben 1 metre 15 santime göre ayarlıyorum. Ona göre yapacağınız boyuta göre ayarlayın ve ucuna aparat takacağız. Bu aparat takmayı da kıvırma payını da göze alarak o uzunlukta yapın. Geriye doğru kıvrılıp dikilecek çünkü. Burada da tekrar ipimizden bir kısmını uzun bırakıyoruz. Bir kısmını kısa bırakıp tığımızı çıkartıyoruz ve şimdi iğne işlemiyle birleştireceğiz. Aparatımızı takacağız. Aparatımızı takıp bırakıyoruz ve burada uzun bıraktığımız iple birleştireceğiz. Sıkıca dolayın ipinizi ve arada iğneleri içerinden geçirin ki daha sağlam olsun. Çantam çok beğenildi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Sayıları, modeli tamamen bana aittir. Örnekler tabii ki her yerde var ama ben kendimce yorumladım ve sayılarını, çantanın şeklini kendim tasarladım. Evet, diğer tarafa da aynı şekilde aparatımızı takıyoruz ve kordonumuz böyle de oluşmuş oluyor.
Bu kordonu her türlü çantada kullanabilirsiniz. Hepsine çok yakışıyor. Evet. Bütün işlemlerimiz bitti. Çantamızı birleştirme kısmına gelebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi bu benim kendime özel tasarladığım markamın logosu ve şekli. Siz istediğiniz süsü de yapabilirsiniz. Çantamız bu şekilde görünüyor. Yanına ister omuz askısıyla ya da el çantası olarak kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Diğer modeller için beni takipte kalın.